Herkese merhaba arkadaşlar. İsrail-Filistin gerginliği devam ediyor ve bu süreçte de bu gerginliğin Lübnan'a sıçrayıp sıçramayacağını konuşuyoruz. Özellikle Lübnan Hizbullah ile İsrail arasında karşılıklı top atışları, füze atışları, roket atışları da devam ediyor. Elbette ki bu durumda tansiyonu giderek yükseltiyor. Bütün bunları doçent doktor Yasin Atlıoğlu ile konuşacağız. Yasin Atlıoğlu bölgeyi bilen nadir isimlerden biridir arkadaşlar. Elinde çubukla ekranda göreceğiniz uzmanlardan değildir kesinlikle. Yakınlarda zaten geçtiğimiz ay kendisi Lübnan'daydı. Arapça bilir ve Lübnan'la ilgili çok kaliteli, çok güzel kitapları da vardır kendisinin. Konunun ehliyle bu akşam Lübnan Hizbullah'ını konuşacağız. Hoş geldiniz Yasin Bey yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi Yasin Bey, öncelikle Lübnan Hizbullah'ı bizim hayatımıza, daha doğrusu Türkiye kamuoyunun hayatına İsrail-Filistin çatışmasıyla, Hamas çatışmasıyla girdi. Yoksa bizim hayatımızdan hiç çıkmış değildi. O ayrı mesele, Orta Doğu çalışanlar olarak. Şimdi öncelikle ben şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Türkiye'de 90'lı yıllarda çok vahşi cinayetler işlemiş olan Hizbullah'la Lübnan Hizbullah arasında hiçbir bağlantı yok. Onu da belirtelim. Şimdi çok temel sorularla başlayalım isterseniz. Bu arada sevgili izleyiciler de sorularını başına büyük harflerle soru yazarak yazmaya başlayabilirler. Yasin Bey, Hizbullah nedir, ne zaman kuruldu, niye kuruldu? Bize biraz hatırlatır mısınız, anlatır mısınız? Hizbullah örgütü aslında Lübnan'da yaşanan 1975-90 arasında yaşanan iç savaşın bir ürünü. Yani iç savaş sırasında ortaya çıktı. Tabii ortaya çıkışına neden olan tek bir olay ele almak gerekirse o da 1982 yılında İsrail'in Lübnan'a yaptığı giriştiği işgal hareketi ve bu işgal hareketine karşı bir tepki mahiyetinde ortaya çıktı. Tabii Hizbullah'ın ilk ortaya çıktığında yapısına baktığımızda İran destekli ve Şii kimliğine sahip bir örgüt olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Ama tabii bu şeyi de unutmamak lazım. Yani Lübnan'da bulunan mezhepçi sistem içerisinde aslında günümüzde en kalabalık grup olan Şiilerin uzun süreli bir temsil sorunu vardı. Yani bir takım Şii geleneksel zaim aileler vardı ama bunlar 60'ların sonuna doğru tabii Şiilerin de kentleşmesiyle birlikte aslında Şiiler bu siyasi temsil meselesini farklı örgütler içinde gidermeye çalıştılar ihtiyaçlarını. İşte sol örgütler, bir takım milliyetçi örgütler. Ama daha sonra tabii Muktadai Sadr diye bir adamın çıkması ve ilk kez Şiileri aslında bugünkü işte Emel Hareketi'nin kurucusu aynı zamanda. İç savaş öncesinde Emel Hareketi'ni kurması ve Muktadai Sadr gibi tabii çok önemli bir isim. 1978'de Libya'ya giderken kayboluyor. Ortadan kayboluyor. Şu ana kadar da bulunamadı. Onun kayboluşundan sonra aslında Emel'in kendi içinde bölünmesi ve 82'deki İsrail işgalinin etkisiyle birlikte tabii İran'ın da doğrudan bir desteği Beka Vadisi'nde kurduğu eğitim kamplarıyla Hizbullah diye bir örgüt karşımıza çıkacak. 82-85 arası biraz karanlık bir dönem. Hani Hizbullah kendi... Burada aslında şunu da belirtmek gerekiyor. Peki İsrail'in Lübnan'ı işgali sırasında Hizbullah'ın neden kurulması gerekti? Acaba hani İsrail Güney Lübnan'ı işgal etti ve Güney Lübnan'da ağırlıklı olarak Şiiydi bundan dolayı mı? Yoksa iç savaş devam ediyordu. İsrail işgaline karşı duracak bir Lübnan ordusundan bahsedebileceğimiz şartlar yoktu. Bu sebepten dolayı mı ortaya çıktı acaba? Tabii 82 ilk işgal girişimi değil. Daha 78'de bir operasyon yapıyor. Bu operasyonun da en önemli neticelerinden bir şey aslında. Güneydeki Şii köylülerin Beyrut'a kayması ki bugünkü Güney Beyrut Dahiye dediğimiz bölgedeki Şii nüfusunda birazcık daha büyümesine yol açacak ki yine işte güneyde Sur gibi bölgelerde ciddi bir Şii nüfusun olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii 82 işgali çok önemli bir kırılmaya yol açacak. Yani işte güneyden İsrail ordusu girecek ve 82 yazı boyunca Beyrut'u kuşatma altında tutacak. Asıl hedef tabii o dönemde Filistin Kurtuluş Örgütü yani Filistinli gerillaların ülkeden çıkarılması ki yani bugünkü Gazze kuşatmasına çok benzer aslında. 3 ayın sonunda Amerika'nın da devreye girmesiyle birlikte Filistin Kurtuluş Örgütü, El Fethi militanları ve siyasi kadrosu Tunus'a gemilerle taşınıyor, ülkeden çıkıyor ama tabii bundan sonra yaşananlar çok vahim. Çok uluslu bir güç geliyor. İçinde Amerikalıların, Fransızların, İtalyanların olduğu ama
şeydi tabii, İsrail'le işbirliği yapan Maruni lider Beşir Cemeil'in devlet başkanı seçilmesi. Ama daha koltuğa oturmadan Beyrut'ta düzenlenen bir suikastle öldürülmesi, ki bundan işte 2 gün sonra Eylül ayının ortasında işte bugünkü Beyrut'taki Şatilla mülteci kampı ve Sabra bölgesinde, Sabra Şatilla'da Maruni milislerin aslında İsrail ordusunun koruması altında olan bir bölge burası. Onların gözetiminde çok ciddi bir katliama girişmesi, ki bu yine bugünkü Gazze'yi hatırlatır. Aynı zamanda İsrail kamuoyunda da ciddi bir tepkiye de yol açmıştı. İşte şey de ilginçtir, mesela Savunma Bakanı da Ariel Sharon'dur bu işlerin arkasındaki adam. Dolayısıyla İsrail işgali sonrasında yeni bir düzen gelmemekle birlikte tam bir karmaşa ortamı vardır aslında. Yani Emel'in Sadır öldükten sonra kendi içinde parçalanması, hatta şey de vardır bilirsiniz, 83-84'te Filistin kamplarında Filistinlilerle Emel arasındaki çatışma, Suriye'nin varlığı, tam bir karmaşa ortamı işte. Beşir Cemeil'in yerine Emin Cemeil'in devlet başkanı olması, İsrail'i tanıyan bir Lübnan-İsrail anlaşmasının imzalanması meselesi, Suriye ve Arapların baskısıyla bunun iptal edilmesi, tam bir karmaşa dönemi. Aslında Hizbullah işte bu karmaşa dönemi içerisinde ortaya çıkıyor. Doğrudan da bir İran kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Yani İran'ın bölge politikasına doğrudan bir neticesi olduğunu söyleyebiliriz örgütün kurulmasını. İşte 82-85 arası biraz karanlık demiştim. Örgüt mesela şeyi kabul eder, yani İsrail'e yönelik bir takım saldırılar düzenlediğini kabul eder, ama meşhur mesela 1983 Ekim'inde Beyrut'ta düzenlenen bu işte 245 Amerikalı deniz piyadesinin ve Fransız askerlerinin öldüğü o bombalı saldırı mesela İslami Cihat üstlenmiştir. İslami Cihat Hizbullah mıdır yoksa başka bir örgüt müdür? Bu konuda Hizbullah'ın açık net bir şeyi yoktur, ama genelde Batı'da o saldırıyı da Hizbullah üstlendi diye ifade edilir. 85 sonrası örgütün yaptığı bir bildiri var. O bildiriden sonra artık örgütün net bir şekilde kurulduğunu da görürüz. Ki iç savaş sonuna kadar şey de söyleyelim tabii, İran'la bağı var ama Suriye ile ilişkileri evet, iç savaş sonunda çok da iyi değil Hizbullah. Mesela ben 88 yılında Beyrut'ta Suriye ordusuyla Hizbullah arasında çatışmaların çıktığını biliyorum, yani 88 yılı içerisinde. Dolayısıyla çok fazla grup var ve bunların nerede durdukları çok da net değil savaşın sonuna kadar. Hani iç savaşı şöyle kısaca geçersek, aslında tabii Hizbullah'ın gerçek manada bir aktör haline gelmesi belki kimsenin beklemediği şekilde 89 Taif Anlaşması, arkasından da iç savaşı sonlanması ve Suriye ve Suudi Arabistan'ın tabii katkısıyla ve Suriye'nin bir haline gelmesi Lübnan. 1989'da Lübnan'da 15 yıl devam eden iç savaşı sonlandıran Taif Anlaşması ile birlikte Hizbullah için de yeni bir dönem başlamış oluyor diyorsunuz, evet, öyle mi? Kesinlikle, yani tabii Taif Anlaşması çok yeni bir şey getirmiyor aslında şeye. Yani mevcut bir konfesyonel sistem var. Bu sistemi aslında yenileme amaçlı ama çok ufak tefek değişiklikler yapıyor Taif. Ne yapıyor işte? Başbakanı biraz daha devlet başkanı karşısında, yani Sünni başbakanı tırnak içinde, Maruni devlet başkanı karşısında biraz daha güçlendiriyor. Yine Suriye'nin etkisiyle ülkedeki işte Nusayri, Alevi gruplara temsil hakkı tanınıyor. Bunun gibi kısmi değişiklikler var. Yani her ne kadar şeyin içinde, Taif'in içinde işte konfesyonel sistemin tasfiyesiyle ilgili bir takım şeyler varsa da bunun gerçekleşmesi çok mümkün olmadı. Dolayısıyla yani mevcut konfesyonel sistem içerisinde Hizbullah İç savaş sonrasında bütün silahlı grupların elindeki silahlar toplanırken ve onların liderleri işte bir kısmı ölüyor zaten, bir kısmı işte Samir Caca gibi hapse atılıyor veya ülke dışına kaçıyor, Michel Aoun gibi. Buna karşılık Hizbullah hem silahlarını korumayı başarıyor hem de siyasi bir partiye dönüşüyor, ki zaten hemen ilk seçimlerde parlamentoda da yerini alacak. Peki bunun sebebi ne? Yani hala bugün bile mesela tartışılır, o Taif Anlaşması'nda Hizbullah'ın silahlarını korumasına neden izin verildi diye. Buna da biraz değinmek gerekiyor belki. Ya burada tabii şeye bakmak lazım. Yani 88'de Suriye ile bir çatışma var ama hani Suriye ülkede temel yani egemenlik kuran devletlerden biri. İşte Lübnan Suriye arasında bir takım dostluk anlaşmaları yapılıyor ve gerek istihbarat gerekse Suriye ordusu zaten Lübnan'ın içerisinde, özellikle Beka Vadisi bölgesi Suriye'nin kontrolünde. Dolayısıyla Suriye önemli bir aktör. Tabii Soğuk Savaş bitmiş. O da önemli yani, çünkü İlginçtir. Mesela
Lübnan İç Savaşı'nın bitişi, işte en son Maruni General Michel Aoun'un Suriye birlikleriyle savaşması, ki burada enteresan bir şey daha vardır. Mesela Michel Aoun tam bir bağımsızlık savaşı verdiğini Suriye'ye karşı iddia eder, ama mesela diğer Maruni lider Samir Caca, Lübnan kuvvetlerinin komutanı, aynı zamanda Lübnan Patriği falan, bunlarsa Taif'i desteklerler. Hatta yine 90 yılı içerisinde, yanlış hatırlamıyorsam, bir 6 ay falan Beyrut'ta Michel Aoun'la Samir Caca'nın Maruni milisleri birbiriyle Evet, dinliyoruz. Kesildi geldi ama. Kanlı bir mücadeleye girerler. Tabii o sıralarda şey de önemlidir. Ya Amerika'nın Irak müdahalesi, Esad'ın Sovyetler Birliği gibi tabii güçlü bir müttefiki kaybetmesi, Sovyetlerin parçalandığı süreç ve Esad bir anda kendini şeyin yanında bulur. Yani Irak'a karşı Amerikan koalisyonun içinde yer alır. Yani çok pragmatik bir lider zaten Baba Esad. Dolayısıyla bu Lübnan'da nüfusunu sağlamlaştırmasını da kolaylaştırmıştır aslında Amerika'nın yanında yer alması Körfez Savaşı'nda. Dolayısıyla Amerika'da yol vermiştir Suriye'ye bu konuda ve Lübnan'ın en önemli aktörü haline gelmiştir. İşte bu şartlarda aslında Hizbullah'a da baktığımızda, Hizbullah da Taif'e çok şey değil aslında, ilk başlangıçta çok sıcak da bakmıyor. Ama Taif'in uygulanması, tabii yeni bir lider geliyor yine, Suudiler diğer etkili devlet. Refik Hariri bir Sünni lider olarak ortaya çıkacak, ki eski Sünni liderlerin hepsinin tasfiye olduğu dönem. Dolayısıyla tabii Hariri, Hizbullah, Suriye, bunlar arasında ciddi bir şey vardır aslında. Bir iletişim vardır. Yani Hariri Suriye'ye karşı bir tavrı falan yok 90'larda. Ama zaman içerisinde bir takım sorunlar çıkacak tabii. Hizbullah da bu koşullarda hem silahlarını korumuştur. Silahlarını koruma amacı da şeydir. Yani ben bu silahları İsrail'e karşı mücadelede kullanıyorum diyor Hizbullah. Yani ben bu silahları ülke içinde diğer gruplara karşı asla kullanmayacağım. Ve İsrail ülkeye saldırdığında, tabii yine tırnak içinde belirteyim, yani Lübnan'daki devlet zaten iç savaşta çöküyor. Lübnan ordusu dağılıyor. Lübnan ordusu zaten tekrar inşa edilse bile, devlet inşa edilse bile Lübnan devleti zayıf bir devlet. Lübnan ordusuysa içeriden gelen veya dışarıdan gelen hiçbir saldırıya karşı ülkeyi savunabilecek bir kapasiteye sahip değil. Yani mesela çok güçlü bir Lübnan ordusu olsaydı Hizbullah'ın o silahlarının kalmasına izin verilmezdi muhtemelen. Dolayısıyla Hizbullah bunların hepsini kullanıyor. Şunu da söyleyelim. Aslında ilk çıktığında Hizbullah biraz daha böyle devrimci bir ideolojiye sahip bir örgüt olarak çıkıyor. Yani İran'daki devrim modeli aslında Lübnan'da uygulanabileceği bir sistem arayışı içerisinde, ama zaman içerisinde bu Hizbullah da çok pragmatik, koşulları çok iyi uyum sağlıyor. Yani hatta bazı uzmanlar şey der, yani 90'lı yıllarda Hizbullah'ın infita, işte açılım veya işte Lübnanlaşması, yani bu gerçek midir değil midir, o da tartışmalı yani. Hani takiye mi yapıyor yoksa gerçekten mi? Ama Hizbullah aslında Lübnanlaşmaya başlıyor. Yani Lübnan'daki o konfesyonel sistem, Lübnan'daki o çok kimlikli yapıya falan ayak uydurmaya başlayacak ve bu sistem içerisinde aslında yürüyecek. Tabii siyasi bir pozisyon sağlayacak kendine, askeri gücünü muhafaza edecek ve daha da önemlisi, tabii devletin zayıf olduğu bir dönemde aslında toplumsal alandaki faaliyetleriyle, özellikle Şiilere yönelik ciddi bir nüfus kazanacak. Yani işte hastaneler açılacak, yollar yapacak. Yani bir nevi devlet içinde devlet gibi çalışmaya başlayacak. Yine tabii İsrail'e karşı mücadele etti mi derseniz, evet etti yani. İşte 93, 96, en son 2006'daki İsrail'le çatışmalarda veya işte 2000 yılında İsrail'in Güney Lübnan'dan çıkarılmasında falan, bunların hepsi Hizbullah'ın mücadelesi sonucu, ki mesela Hasan Nasrallah 92'de liderliğe geçtikten sonra çok karizmatik bir lider. Yani hem bir Şii lider hem de Arap olması. Yani bu çok önemli bir şey aslında. Arap özelliğine de sahip. Yani Arap karakterine de sahip. İranlı değil yani. İranlı değil. Yani hani direkt Şiiler üzerinden okuduğumuzda bazen Hizbullah anlamakta zorlanabiliriz. Aslında yani zaten bu çok da garip bir şey olur. Yani hani bu İsrail'e karşı mücadele sonunda işte 2006'ları falan siz de hatırlarsınız. Yani 2006-2007'lerde Arap dünyasının nereye gitsen şeyin fotoğrafını görürdün. Hizbullah'ın, yani hani Sünni Hasan Nasrallah'ın, Arap Hizbullah'ın, evet. Hizbullah'ın, Hasan Nasrallah'ın, işte yanında Beşar Esad'ın falan böyle fotoğraflarını falan sık sık görürdük. Yani Şii bir lider olarak algılansa muhtemelen Sünni Arap ülkelerinde böyle karşılanmazdı. Bir de hani şey de çok önemlidir. Mesela 90'larda
Yani diğer Arap liderler genelde böyle elit bir yaşam tarzı yaşarken Hasan Nasrallah daha mütevazi, işte malı mülkü, mesela Lübnan'ın bütün liderleri çok zengindir. Şey olarak çocukları işte batıda okur falan. Mesela Hasan Nasrallah ne oldu? 90'larda İsrail'e karşı mücadele ederken vefat ediyor. Öldürülüyor. Dolayısıyla hani oğlunu da feda edebilen bir lider görünümü 2000'li yılların neredeyse işte 2006-2007'lere kadar olan dönemde Hizbullah'ın ülke içinde, hatta ülke içindeki Hristiyanlar da dahil, yani sadece Şiiler falan değil, genel bir kabul gördüğünü, hatta şeyi ben hatırlarım, yani 2000'lerin başında Maruni Patrik bile Hizbullah'ın İsrail'e karşı mücadelesini savunan açıklamalar yapıyordu. Her ne kadar Suriye'ye karşı Evet. da olsun. Yani dolayısıyla böyle bir yer ediniyor. Yani 2000 şeye kadar, işte 2007, hatta 2008-2009 krizi diyelim, devlet başkanlığı krizine kadar bu olumlu bakış açısını Hizbullah korumayı başardı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum da var. Mesela işte 90'daki 89'daki Taif Anlaşması'ndan 2006'ya geldiğimiz zaman hala Hizbullah nasıl Lübnan içinde çok güçlü bir konumda, hem siyasi olarak, çünkü Lübnan'ın hem Hizbullah'ın hem siyasi kanadı var hem askeri kanadı var. Mesela Türkiye'de yanlış bilinen, hatta Lübnan dışında genelde Batı'da yanlış bilinen şeylerden biri sadece askeri kanattan müteşekkil olduğudur. Aslında Lübnan iç siyasetini domine eden iki tane ana merkez var arkadaşlar. Gerçi müstakbelin başından Hariri çekildikten sonra ne kadar kaldı o ana merkezler, o da ayrı mesele. Ama 8 Mart ve 14 Mart grupları, Hizbullah bu gruplardan birini domine eder. Şimdi bu kadar önemlidir. Aynı zamanda Hristiyan partilerle seçime girecek, yerel seçime, parlamento seçimlerine birlikte girecek kadar işbirlikleri de geliştirmiştir. Mesela bana Lübnan'da en çok anlatılan şeylerden biri neydi biliyor musunuz Casim Bey? Derler ki Hizbullah sevmeyenler bile, ev arkadaşlarım anlatırlardı. 2006'da Lübnan ordusu o kadar zayıfmış ki İsrail Lübnan'ı işgal ettiği dönemde ordunun araçlarının, tanklarının yakıtı yokmuş cepheye gidecek. Yani bütün bunlar, daha doğrusu Lübnan ordusunun hala çok zayıf olması, zayıf bırakılması belki de 2006'da İsrail'in Lübnan'a yönelik işgal hareketinde Hizbullah'ın daha da ön plana çıkmasını sağladı. Hatta bazı bölge analistleri mesela şey derler, 2006 savaşı, yani İsrail'in Lübnan'ı işgali Hizbullah'ı Hizbullah yapan şeydir. Bölgesel güç haline getiren, Hizbullah'ı Lübnan siyaseti içinde etkili bir merkez haline getiren dönüm noktasıdır derler. Siz katılır mısınız buna? Ya tabii şeyi de söylemek lazım bu noktada, belki hani 2000'li yıllara geldiğimizde aslında hem küresel hem de bölgesel konjonktürde çok ciddi gelişmeler de var. Yani hani bu 2003'teki, işte 2001'deki 11 Eylül olayı, arkasından işte Afganistan, Irak işgalleri, tabii 2003'teki Irak işgali sonrasında bu gelişmelerin Lübnan içine yansımaması da mümkün değildi ki işte bu yansımanın en önemli neticesi de 2005 yılının işte 14 Şubat'ında Refik Hariri'nin düzenlenen suikast ve suikast sonrasında ülkedeki aslında yani bir taraftan Suriye birliklerinin tamamen ülkeden çekilmesi ve yeni konjonktürde yeni kutuplaşmaların ortaya çıkması ki işte 2005 seçimleri bu açıdan anlamlıdır. Yani mesela enteresandır. 89-90 yılında iç savaşın sonunda Suriye'ye karşı savaşan, uzun sürede Fransa'da sürgün hayatı yaşayan Michel Aoun geri döner ve seçim sonrası Hizbullah'la ittifak olur. Yani Hizbullah kimdir? Aslında Suriye yanlısı cephe. İşte 8 Mart 14 Mart ayrımı. Karşı tarafta da yeni bir aktör vardır. Genç bir adam. Babasının işte öldürülmesinden sonra Saad Hariri ve onun yanında da yine çok enteresan 92-93 yılında bir kiliseye yapılan bombalamadan dolayı tutuklanan ve hapiste olan Samir Caca seçimler sonrası dışarı çıkarılır ve o da onun yanında konumlanır. İşte şeyler de onun yanındadır. Dürzi lider Velit Can Polatlar ve böylece iki kutuplu bir cepheleşme olur aslında. Suriye Lübnan'dan ayrılmış gibi gözükür ama Suriye'nin nüfusunun tamamen bittiğini söylemek mümkün değildir. Aslında bu geçici bir durum olduğunu da
görürüz ki zaten istikrarsız da bir dönemdir, böyle arka arkaya suikastler, bombalamalar falan. Evet, evet. İşte bu sıralarda tam hükümet falan kuru krizler falan yaşanırken 2006'da işte 2 tane askeri, İsrail askerini rehin almasıyla başlar o Temmuz Savaşı. Ve sonrasından da Temmuz Savaşı'ndan Hizbullah bir zaferle çıkar kendi deyimiyle. Yani tabii zaferden kastedilen şey de Lübnan bombalanmıştır, birçok yer, ciddi bir kayıp var. Altyapı, üst yapı, evet. Sivil ölmüştür. Buna karşılık olan ama şey vardır mesela, İsrail'in işte o son bir haftadır konuştuğumuz hani o yenilmez İsrail imajına aslında ilk darbeyi orada vurmuştur. Yani 2000'de İsrail'in geri çekilmesini sağlamıştır Güney Lübnan'dan, o bir başarıdır ama 2006'da ilk defa işte bu füzelerini gösteriyor. 4000'den fazla füze kullanmıştır savaş boyunca. Anti tank füzeleriyle özellikle İsrail tanklarının herhalde 20'den fazla tanka zarar veriyor. Dolayısıyla ciddi bir zayiat verdiriyor. Bu da Lübnan içerisindeki o aslında böyle ne diyelim, tehdit altında olan olumlu imajını tekrar düzelmesini sağlamıştır şeyden sonra, 2006'dan sonra böyle yani. Peki bu süreçte şunu da sormak lazım. Ya da öncelikle şuna biraz daha ağırlık vermek gerekiyor. Lübnan iç siyasetinde Hizbullah'ın yerini siz nasıl tanımlarsınız? Hizbullah'ı çekip çıkarırsak Lübnan iç siyasetinden, siyasi kanadından bahsediyorum, askeri kanattan değil. Hizbullah'ı yarın sabah çektik çıkardık diyelim Lübnan iç siyasetinden. Ortaya nasıl bir şey çıkar? Bir kaos mu çıkar, yoksa daha temiz, daha iyi yönetilebilen bir Lübnan mı çıkar? Ne dersiniz? Tabii Hizbullah silahlı kanadından bağımsız hiç düşünmemiştim. Yani sadece siyasi kanadı olan bir örgüt. Çünkü tabii ister istemez elinde tuttuğu silahlar Hizbullah'ın ülkedeki nüfusunun bir bölümünü oluşturuyor. Ama öbür taraftan da dediğiniz gibi siyasi bir aktör olarak, yani 90'ların başından beri bir siyasi parti olarak neredeyse yani parlamentoya girdiği gibi neredeyse her hükümetin içerisinde de bir şekilde bir iki tane bakan sokarak bu işin içerisinde. Tabii hatta yine sözünüzü unutmayın, 2017 yılında o kadar çok sandalye kazandı ki Hizbullah, Hristiyan ortakları ile birlikte girdiği yerel seçim parlamento seçiminde hükümetin girişimlerini ya da tasarılarını veto edecek hakkı bile kazanmıştı. Sayısı o kadar yükselmişti. Yani ya sandalye sayısı. Ya şöyle, Lübnan'daki konfesyonel sistemde tamamen mezheplere dayalı oluştuğu için hani parlamentoda hani Hizbullah'ın güçlenmesi sadece Hizbullah'ın aldığı milletvekilleriyle olmuyor. Ya veya diğer bir grubun aldığı milletvekilleri. Muhakkak ki farklı mezhepsel gruplardan müttefikler bulmanız gerekiyor. En azından milletin yarısından fazlasını kontrol edebilmek için. Hizbullah, o dediğiniz gibi, yani Hizbullah'ı çektiğimiz takdirde Hizbullah'ın elindeki işte 13-14 tane milletvekilliği var yanlış hatırlamıyorsam. Hani bunları Şii koltukları kim dolduracak? Yani tek bir tane alternatif var. Emel Hareketi. Tabii Emel Hareketi'nin her ne kadar Musa Es-Sadr'a dayalı olsa da Emel Hareketi aslında biraz daha sol, biraz daha hani Suriye'ye daha yakın bir aktör olarak iç savaştan beri aslında. Dolayısıyla işte Nebi Berri kaç yıldır başında, iktidar da değişmiyor. Lübnan yani kurulalı beri. Sürekli Lübnanlılar Nebi Berri, öyle diyor. yani Emel'in başkanı, aynı zamanda parlamento sözcüsü. Dolayısıyla Emel'in bunu doldurması çok mümkün gözükmüyor. Alternatif bir takım partilere ihtiyaç var veya bağımsız adaylar gibi şeyler doldurmaya çalışır ama Şii temsilini acayip zayıflatır Hizbullah'ın ortadan kalkması, ki zaten hani Batılılar bile, yani Hizbullah'a karşı olan Batılıların bile hani Hizbullah'ın siyasi kanadından çok elindeki silahların alınması konusunda itirazları var. Yani en sert düşmanları bile diyorlar ki öncelikli olarak yani Lübnan'da istikrarlı bir devlet kurulabilmesi için Lübnan ordusuna alternatif bir silahlı güç, ki bu Lübnan ordusundan daha etkili bir güç aynı zamanda. Hani bu meseleye odaklanıyor. Tabii bu meselenin Lübnan içindeki durumu, ama işte Hizbullah'ın silahlarının bir de bölgesel dengeler açısından önemi var. Yani sadece Hizbullah'ın elindeki silahları biz Lübnan'daki o güç dağılımında Hizbullah'ın güçlenmesini sağlayan bir faktör olarak görmüyoruz. Aynı zamanda bir taraftan işte Suriye, direniş ekseni dediğimiz şey, hani 90'larda kurulan İran
Suriye, Hizbullah, Filistin'de Filistin örgütlere kadar uzanan bir şerit. Dolayısıyla hani Hizbullah'ın silahlarının alınması Suriye'yi de etkiler ki birazdan konuşuruz Suriye İç Savaşı'ndaki Hizbullah'ın katkısını. Tabii yine son bir haftadır konuştuğumuz Gazze veya Filistin bölgesindeki hareketlerin de yani Hizbullah'ı oradan çıkartırsanız silahlı gücünü bir anda her şey değişir bölgede. Evet, dengeler alt üst olur. Peki en çok sorulan sorulardan biri de şu, insanların aklının yatmadığı belki de Hamas dediğimiz Gazze Müslüman kardeşlerin Gazze kolu olarak kurulan bir örgüt. Diğer tarafta Şii kimlikli bir Hizbullah var. Bunlar nasıl oluyor da bir araya gelebiliyor, birlikte bir hat oluşturabiliyor? Ne dersiniz? Ya tabii şimdi Filistin mücadelesi dediğimiz şeyin aslında başladığı yer Filistin değil. Onu söyleyelim. Evet. Hani Filistinli ilk örgütlerin kurulması işte 1960'lar Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurulması ki bu mücadele büyük ölçüde işte 65-67 savaşından sonra önce Ürdün kısmen daha sonra da ağırlıklı olarak Kara Eylül'den sonra Filistinli örgütlerin ki işte Filistin Kurtuluş Örgütü El Fethi en güçlüsü, içinde birçok grup var işte Filistin Halk Kurtuluş Cephesi gibi, bunun gibi birçok sol örgüt var. Parça parça bir sürü örgüt var. Bunların hepsi aslında Lübnan'da kendini buluyor. Yani Lübnan'daki mülteci kamplarında işte iç savaş öncesi 15 tane, bugün de 12 tane hala varlığını koruyan, işte bugün bile işte her birinde 20 bin 30 bin kişinin yaşadığı ki ben işte geçen ay gittiğimde Şatilla'yı ziyaret ettim. Yani böyle binaların arasında işte kablolar falan uzun, böyle her tarafı kablolar, Evet, yani. farklı örgütlerin resimlerinin olduğu falan, Lübnan devletinin giremediği, insanların çöplerin yanında yaşadığı, yani felaket içinde yaşıyorlar ve acayip kötü bir ortam var. Yani kamplar dediğimiz böyle yerler ki bunlar da eskiden de çok iyi değildi. Dolayısıyla Filistinli örgütler buralarda aslında iç savaş sırasında kendilerini buldular. 82'deki İsrail müdahalesi FK'nın taşınmasına neden olsa da ondan sonraki süreçte de aslında Lübnan Filistin hareketinin ana kaynaklarından biri olarak kaldı tabii. Suriye kısmını da içine sokmak lazım. Yani Suriye'deki yönetimin bağlantılı olduğu Suriyeli grupları da. Dolayısıyla yani 90 sonrası süreçte hem Hamas'ın ortaya çıkışı ki yani yine tırnak içinde Hamas ideolojik olarak Müslüman kardeşlerin uzantısı gördük gibi görülmesine rağmen 90'lı yıllarda aslında bir taraftan Hizbullah İsrail'le savaşırken bir taraftan da El Fethi'nin yumuşaması karşısında Hamas'ın bu tarz bir silahlı direniş talebinin ortaya çıktığını görüyoruz. Yani bu ister istemez tabii Şii-Sünni farklılığına rağmen başta İran olmak üzere tabii Suriye ve Hizbullah'ı kapsayan bu direniş ekseni çerçevesinde Filistinli tüm örgütlerin bu üç aktöre bağımlı olması sonucunu da getiriyor. Yani sonuçta İsrail'in kuşatması altında işte Gazze 2006-2007'den beri kuşatma altında. Batı Şeria'daki durum aşağı yukarı belli. İşte zamanında 2000'lerin başında hatırla Yasser Arafat'ın evini bile kuşatmıştı. Evet. İşte 2004 yılında Şeyh Ahmet Yasin'in Hamas lideri, arkasından Rantisi'nin öldürülmesi 15 gün arayla. Yani böyle bir ortamda yaşarken Filistinli örgütlerin de aslında kendine hani genelde Arap dünyasında bir sempati olmasına rağmen, hatta Batı'da da kısmen eskiden daha yoğun bir sempati varken Filistin hareketine, silahlı bir direniş için ihtiyaç duyulan işte bu silahların sağlanması. Hani bunu silahları sağlayabilecek ülkeler de belli. İşte İran, Suriye, Lübnan üzerinden bir şekilde şeye ulaştırılması. Mısır, güneydeki Mısır'ın nasıl hareket ettiğini aşağı yukarı biliyoruz. Yani daha önce Hüsnü Mübarek döneminde de, şimdi Sisi döneminde de aşağı yukarı Mısır'ın doğrudan böyle bir açık destekçi olamayacağını, diğer Arap ülkelerinin de aşağı yukarı aynı durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bu 2011 sonrası birazcık değişti tabii. Ona da bahsederiz birazdan. Yani 2011 Suriye Savaşı'nın çıkmasıyla birlikte aslında Hamas'ın aslında Suriye'den ve İran'la olan bağlarının zayıflamaya başlaması, ki Hamas liderlerinin tabii o dönemde Suriye'deki rejim değişikliği yanlısı bir tavır takınması işin içine Türkiye, Katar gibi aktörleri çıkartmıştı.
Yani Hamas'ın destekçisi olarak iki aktör ön plana çıkmıştı. Fakat bu çok da uzun sürmedi. Tabii Suriye'deki iç savaştaki o dönüşümlerle birlikte Hamas tekrar 2017 yılından sonra İran ve Hizbullah'a tekrar yanaşmaya başladı. Detaylarını birazdan konuşuruz. Evet, gelelim 2011 Arap ayaklanmasına. Hizbullah hangi gerekçeyle neden Suriye'ye müdahale etti? Bu durum Hizbullah'ın Lübnan içindeki konumunu nasıl etkiledi? İsrail'e karşı mücadelesini zayıflattı mı, zayıflatmadı mı? Ne dersiniz? Tabii şimdi 2010 yılı sonu, işte 2011 yılı başına dönecek olursak, o dönemde aslında işte Tunus'ta başlayıp işte yavaş yavaş diğer Arap ülkelerine yayılan bu yönetim karşıtı protestolara Hizbullah'ın ilk tepkisine baktığımızda Hasan Nasrallah aslında açık bir biçimde bu ayaklanmaları destekliyor. Çünkü otoriter yönetimlere karşı halkın yanında yer aldığını kendi de ifade ediyor. Hatta ben canlı şahidiyimdir de 2011 Şubat'ında işte o dönem Şam'dan Beyrut'a geçmiştik. Tam şeyin başladığında işte o Dahiye, Güney bölgelerinde dolaştığımızda her yerde vardı mesela. Libya lideri Kaddafi'nin böyle vampir dişleriyle kan akan falan fotoğraflarıyla donatılmıştı her yer. Çünkü Şiiri'yi ama şöyle orada şimdi Kaddafi'ye karşı ayrı bir gıcıklıkları da var. Musa Sadr Libya'ya gittiğinde ortadan kayboldu. O yüzden Kaddafi'yi hiç sevmez Hizbullah. Tabii temel neden bundan dolayı mı acaba? Tabii yani Libya'daki o dönüşüme çok destek de verdi Şiiler. Çünkü dediğiniz gibi Musa Sadr 78'de aslında Kaddafi ile görüşmek için Libya'ya gidiyor. Sonra bir anda ortadan kayboluyor. Evet. Sonra İtalya'ya gittiği söyleniyor ama bir daha da bulunamadı. Yani muhtemelen de ben mesela beklemiştim 2011'de. Acaba Libya'daki rejim değiştikten sonra bir hapishaneden falan Musa Sadr çıkar mı? Öldürülmediyse ya da falan. Onunla ilgili bir şey çıkar mı diye. Yok ama kendisinin çıkmasının şöyle bir etkisi olabilir. Biliyorsunuz yani Şiilik inancında 12 imamın 12.'si Muhammed el-Mehdi kayıp imamdır. Kayıp imam bir süre sonra kaybolup sonra tekrar geri dönüp insanları kurtarılacağına inanılır. Hani böyle bir özdeşleştirme yapılabilir mi diye düşünmüştüm ben. Yani kaç yıl sonra Musa Sadr tekrar piyasaya çıksa o kayıp imam gibi de algılanabilirdi Şii dünyasında. Ben öyle bir beklenti içindeyim ama bir şey çıkmadı. Ama dediğim gibi yani ilk başta Hizbullah'ın protestolara olumlu bir şekilde karşıladığını söyleyebiliriz. Nereye kadar? Tabii Mart ayında Suriye'de işte Derah'ta başlayan protestolar. Ondan sonra diğer kentlere yayılması ki bundan sonra Hizbullah yeni bir pozisyon belirledi kendine. Hatta Hasan Nasrallah'ın kendi ifadesiyle söyleyebilirim. Suriye'deki yönetim karşıtı protestoları bir olarak algıladığını söyledi. Bir İsrail-Amerikan komplosu olarak ki yani Suriye rejimi de genelde böyle kendini savunmuştu o dönem içerisinde hani Suriye yönetiminin açıklamalarında. Ve dolayısıyla pozisyonunu belirledi. Ama şunu söyleyelim yani bu söylem dışında önemli bir şey var. Hizbullah'ın Suriye'ye bakışını şekillendiren. O da bu direniş ekseni dediğimiz çerçevede Suriye'nin rejim değişikliği yani Suriye'nin oyundan çıkması ve ikinci olarak da İran'dan gelen silah akışı da Suriye üzerinden geldiği için oradaki bir değişiklik Hizbullah'ın mevcut pozisyonunu çok zayıflatabilirdi. Dolayısıyla o noktada hani komplo hikayeleri söylem ama Hizbullah'ın silahlı gücü ve tabii Lübnan içindeki o siyasi nüfusunu koruyabilmesi Suriye'deki mevcut rejimin ki hani değişseydi ne olurdu? Hani yerine daha İslamcı gruplar mı gelirdi veya daha liberal gruplar İsrail'e, İran'a karşı bakışları ne olurdu? Yani bunların hepsi aslında Hizbullah'ın kendi varlığına yönelik bir tehdit olarak algılamasına yol açtı ki Hizbullah aslında dediğim gibi İsrail dışında başka aktörlere karşı silah kullanmak istemeyen bir örgüt ki işte atladık belki 2008-2009'daki devlet başkanlığı krizinde ilk kez Saad Hariri bir takım gençleri silahlandırmıştı. Batı Beyrut'a girdi.
Bu Batı Beyrut'a girdiğinde ilk kez silahlarını ülke içinde kullanmıştı ki bu Hizbullah'a karşı bir takım şüpheleri de ortaya çıkarttı. O olumlu Hizbullah şeyine biraz kuşkulu bir bakış ortaya çıkartmıştı. Evet, çünkü Hizbullah ısrarla silahlarımızı hiçbir şekilde Lübnan içinde kullanmayacağız, Lübnanlılara yönelik kullanmayacağız diyor sık sık. Tabii şey yani bir de bu 2008-2009'da Batı Beyrut'a girdi. Yani Batı Beyrut Şii bölgesi yani her ne kadar böyle hani şey yok ama hani toplumların yaşadığı onları ifade eden bölgeler var. İşte Batı Beyrut dediğimiz, Ras Beyrut dediğimiz bölge oradaki mahalleler falan bunlar hatta böyle yollarla ayrılır. Bir tarafa geçersin Şii bölgesidir, bir tarafa geçersin Hristiyan bölgesidir. Orada aslında Sünni bölgesine girdi. Yani bu bir meydan okuma gibi algılandı aslında ama bu olayın üstü örtüldü sonra doğadaki anlaşmayla falan 2009'da. Ama işte 2011 yılında bu kez Suriye'ye karşı hani destek veriyor ama bu destek bir silahlı desteğe dönüşecek mi? Yani bu konuda da Hizbullah'ın bir takım kaygıları vardı. Yani elinde silahlı bir güç var. Suriye'deki rejim kötü durumda. Yani Suriye ordusu bir türlü mücadele edemiyor. Her yerde şeyler patlıyor. 2012'de en büyük kenti Halep'te yarısını neredeyse muhalifler ele geçirecek bir şekilde hızlı bir atak yapıyorlar. Dolayısıyla bu durumda Hizbullah girsem mi girmesem mi? Yani girdiği takdirde şu da var. Olası bir İsrail saldırısı karşısında kendini de güçsüzleştirmiş oluyor. Yani bunu da hesaba katarak bunun içine girmesi gerekiyor. Yani bugünkü yine birazdan konuşuruz da bugünkü durum da aslında ona benziyor. Bir tercih yapmak zorunda. Ki Hizbullah her ne kadar Suriyeli muhalifler şey dese de yani olayların ilk başından beri işte Şiiler veya Hizbullah bu işin içindeydi. Bazı yerlerde içindeydi. Hani işte biliyorsunuz Şam'da işte Şiiler için kutsal olan mekanlar Seyyide Zeynep gibi yerlerde oraları korumak için Hizbullah veya Şii silahlı insanlar vardı. Ama Hizbullah'ın esas savaşın içine girmesi ki işte 2012 Halep Savaşı oldu, evet. Kuseyir'de yani 2012 yılının ikinci yarısı Halep Savaşı'nın başlaması ciddi bir gerileme kat etmesi Suriye ordusunun hatta Şam'ın işte içine kadar muhaliflerin girebilecek pozisyona girmesi ki hem İranlı şeylerin askeri danışmanların falan 2013 yılından itibaren işte bu yeni milis gruplara eğitmek için bölgeye girmesi ve sizin dediğiniz gibi 2013 Haziran'ında Kuseyir Savaşı'yla yani tam Kuseyir zaten şeyin Lübnan Suriye sınırı çok stratejik bir yer ve tabii Lübnan'ın kuzeyinde o dönem Selefi gruplar Suriyeli muhaliflerin de ciddi bir örgütlenme yaptıklarını da göz önünde bulundurursak Kuseyir Hizbullah'ın 2013 Haziran'ında Suriye Savaşı'na doğrudan müdahil olduğu başlangıç noktası ki Kuseyir bize şunu gösterdi. Kuseyir Savaşı'ndan sonra Hizbullah'ın Suriye ordusuyla birlikte savaşması özellikle kent merkezlerinde bu işte paramiliter gruplara karşı, muhalif gruplara karşı savaşamayan Suriye ordusuna ciddi bir destek oldu. Yani çünkü Hizbullah savaşçıları kent merkezlerinde savaşabilecek bir eğitim ve donanıma sahip ve dolayısıyla da mesela pek çok yerde Kuseyir'den sonra muhaliflerin geri çekildiğini falan gördük ve böylece savaşın bir parçası haline geldi. Ama daha sonra tabii bu savaşa giriş Lübnan'da da çok ciddi yankılar uyandırdı. Hem Lübnan'daki muhalifler dediler ki yani sen tamam silahlarını elinde tutuyorsun İsrail'e karşı mücadele etmek için ama sen nereye gidiyorsun? Evet. Suriye'ye gidiyorsun. Kimi öldürüyorsun? Suriye'deki Sünnileri öldürüyorsun. Tamam mı? Yani Suriye'deki Sünni Müslümanlara karşı bir saldırı düzenliyorsun. Tabii örgüt Lübnan'daki bakış açısı bu şekildeydi o zaman. Tabii bakış açısı. Dolayısıyla Hizbullah da kendini meşrulaştırmak için şey diyor işte bunlar tekfirci gruplar işte bunlar İsrail yanlısı falan filan ama ilk başta çok da inandırıcı olamadı açıkçası. Yani herkes sorguladı. Yani sadece Sünniler değil Hristiyan gruplar yani ciddi bir baskı oluştu örgütün üzerinde. Bunun dönüşmesini sağlayan ne oldu derseniz tekrar meşrulaştırmasını sağlayan Hizbullah'ın aslında ilginçtir yine 2013 yılının başından itibaren İsrail'in Suriye'yi bombalamaya başlaması. Mesela 2013 yılında yanlış hatırlamıyorsam Şam havalimanına işte yine bu Şam'ın batısındaki Kusay'ın arka tarafı Cümeyre'de bir araştırma tesisi. Evet.
oralara yapılan saldırılar ve bunlar devamlılık arz etti ki mesela 2013-2018 arasında 200'den fazla saldırı yapmış 800'den fazla bomba ve füze kullanmış İsrail. Şam ve diğer noktalara yaptıkları saldırılarda. Tabii bu Hizbullah'ın şöyle bir meşruiyet kanalı açtı Hizbullah. Dedi ki yani bak biz Esad'ı sadece kurtarmak için gitmiyoruz oraya. Yani Müslümanları da öldürmek için gitmiyoruz. Aslında bu muhalif dediğimiz gruplar İsrail'le de işbirliği yapıyorlar. Yani İsrail bu işin bir parçası. Yani o baştaki belki söylemede meşrulaştırma işine yaradı. Yani bu bir Amerikan-İsrail oyunudur falan söylemi. Bunun üstüne daha da Hizbullah'ın işine yarayacak bir şey oldu. 2014 yılında ortaya önce işte Nusra'nın daha önce Nusra cephesinin ortaya çıkması, daha sonra da IŞİD'in ortaya çıkması. Evet. Tabii çok ciddi şekilde dengeleri değiştirdi Suriye İç Savaşı'nda 2014-15'lerde ve 2015 yılında işte o Musul'dan şeye kadar, Halep'e kadar olan bölgeyi ele geçirmesi ve daha sonra da Bağdadi'nin Lübnan'ı da savaş alanı ilan etmesi. Yani halifenin etki alanını göstermesi ki yine hatırlarsınız o dönemde Nusra ile IŞİD aslında aralarında kavga olmasına rağmen Lübnan'da birlikte hareket ediyorlar ve meşhur o Lübnan sınırında işte Lübnanlı askerlerin kaçırılması, sonra 2-3 tane Lübnanlı askerin kafalarını kesilerek infaz edilmesi. Tabii bunlar çok ciddi bir kaygı uyandırdı. Yani bir taraftan genel sıradan bir Lübnanlı veya farklı mezhepten bir Lübnanlı Hizbullah'ın Suriye'ye müdahalesini meşru görmezken başlangıçta, sonra bir anda baktılar ki yani IŞİD gibi bir örgüt var. Hatta hatırlıyorum ben, yani Trablus'ta bir takım tabii Selefilerin de güçlü olduğu bir yer Trablus, onlardan da bahsederiz. Trablus'ta tabii Trablus'un yan tarafında Hristiyanlar da yaşıyor. Yani aşağı inerseniz Hristiyan zaten. Trablus'ta duvarlara işte Hristiyanların öldürüleceğine dair bir takım yazıların yazılması falan. Bunların hepsi tabii özellikle Hristiyan kesimde ciddi bir kaygı uyandırdı ki işte 2014-2016'ya kadar Lübnan ordusuyla Hizbullah sınır bölgesinde ciddi operasyonlara giriştiler ve en sonunda da bu işte cihatçı örgütleri bölgeden çıkarttılar. Bu da Hizbullah'ın aslında kendini tekrar meşrulaştırması işleminde gördü diyebiliriz. Evet. Şimdi günümüze gelecek olursak, toparlayacak olursak, hani çünkü bu arada Yasin Bey'in çok yoğun olduğunu biliyoruz bugünlerde. Bu nedenle zaten bu akşam yayını 19.30'a aldık arkadaşlar. Siz de sorularınızı yazın isterseniz. Birazdan sorulara geçeceğiz. Yasin Bey, sizi çok tutmak istemiyorum tabii ama günümüze gelecek olursak eğer İsrail ile Filistin arasında ya da İsrail ile Hamas arasında bir çatışma başladı. Ve bu sürece Hizbullah da Güney Lübnan'dan dahil olmaya başladı. Sınırın diğer tarafında, henüz İsrail tarafına geçmedi. Ama sizce Hizbullah bu savaşa girer mi? Yani Lübnan iç siyasetindeki rolünü, pozisyonunu biliyoruz. Aynı zamanda yani Hizbullah'ın savaşa girmesi bence bütün Lübnan'ı İsrail'le savaşa sokması demek. Böylesi bir riski alır mı Hizbullah? Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Yine aslında bu konuyu daha iyi anlamamızın yollarından biri biraz önce bahsettiğim gibi Suriye İç Savaşı sonrası aslında Hamas'ın 2012 sonrası işte Suriye ve Lübnan'la olan bağlarının zayıflaması ve Türkiye gibi, Katar gibi aktörlerin aslında Hamas'ın temel destekçileri haline gelmesi ki Hamas liderlerinin işte Halit Meşal başta olmak üzere işte Şam'dan ayrılması, işte Doha'da hala orada yaşıyorlar Katar'da. Bir kısmının Türkiye'ye gelişi gibi birçok şey var. Dolayısıyla bu durum aslında 2015-2016'lara kadar bu şekilde sürdü. Tabii de var, yani o dönem için biliyorsunuz hani Türkiye'nin de 2016'ya kadarki politikası tamamen bir rejim değişikliği politikasıydı. 2016 sonrası Türkiye de tavrını değiştirdi. Şimdi kritik bir şey var aslında. Mesela çok adından tabii Hamas'ın çok bilinen işte bu son bir haftadır çok adından bahsedilen liderleri var ama bunlar arasında belki en az ismi geçenlerden biri Salih El Aruri diye bir adam. İzzettin El-Kassam Tugayları'nda kurucuları arasında yer alıyor. 90'ların başında İsrail tarafından
tutuklanıyor. İşte 15 yıl falan hapis cezasına çarptırılıyor. İşte 2007'de bir bırakılıyor, tekrar tutuklanıyor. 2010'da da bu esir takasında serbest kalıyor ki şimdi Haruri 2012 sonrasında uzun bir sürede, yani basından okuduğumuz kadarıyla Türkiye'de kalıyor. 2015'e kadar falan. Fakat 2015'ten sonra Haruri'nin işte Türkiye'den ayrıldığı veya ayrılmaya zorlandığına dair bir takım iddialar var. Ve 2017 yılında Hamas içerisinde önemli bir aslında liderlik dönüşümü oluyor. Yani Hamas'ın siyasi bürosunun başına İsmail Haniye geçiyor. Aynı zamanda Salih El Aruri onun yardımcılığına getiriliyor 2017'de. Yine adından belki birazcık daha az bahsedilen Yahya Sinvar diye bir lider var. O da Gazze sorumlusu olarak getiriliyor. İşte bu 2017'deki bu liderlik değişimi biraz tabii Halit Meşal'in de birazcık dışarıda bırakılması manasına gelir bu aslında. 2017'de çok enteresan bir ziyaret var. İşte Türkiye'den ayrıldıktan sonra 2017'de de bu yeni makama getirildikten sonra Salih El Aruri Beyrut'a yerleşir ve Beyrut'ta yaşamaya başlar ve 2017'de de Hasan Nasrallah'la bir vardır. Bir özel görüşmesi vardır ki İsrail basınını böyle biraz tarasanız hemen onu görürsünüz. Yani oraya İsrail basını da işaret eder. Yani önemli bir görüşmedir. Hatta şu anki İran Başbakanı Dışişleri Bakanı Nasrallah'tan sonra o da görüşmüştür Beyrut'ta bir ay sonra. Dolayısıyla İran ve Hizbullah'la Hamas arasındaki bağların tekrar kurulmasının bir dönüm noktasıdır 2017. Tabii İzzettin Ali Kassam Tugayları ile ilişki siyasi kanat kadar da soğumadığını söyleyelim. Kopmadığını söyleyelim. Bir o silah transferi meselesi ki şeyde de görürüz yani o İsrail'in bombalamaları boşa değildir. Yani İsrail böyle şu konvoyları bombalar yapar veya havaalanlarını, ikmal yerlerini bombalar falan, bir silah akışının da sürdüğü barizdir. Fakat Aruri'nin mesela başka bir ziyareti daha var. 2019 yılında İran'a yaptığı Hamas heyetiyle birlikte. Bu da Hamas'ın aslında İran'la da temas kurmaya istekli olduğunu bize gösteriyor ki yine Hizbullah açısından bakarsak 2019 yılı işte o ekonomik kriz, ayaklanmalar falan olduğu süreçte Lübnan'daki yani Lübnan'da kaosa girdiği süreçte Hizbullah'ın da artık Filistin hareketi veya Hamas'a karşı yeni bir politika benimsediğini görüyoruz. Yani bunların üstüne koyacak şekilde ve Hamas'ın aslında bu politikasının bir ayağını oluşturur. Kendini güvende hissetmeyen Hamas liderlerinin Beyrut'ta güvenli bir sığınak sağlanması. İşte Salih El Aruri buna bir örnektir. Biliyorsunuz hani Katar'da bile birçok suikast düzenlendi. İsrail'in peşinde olduğu bunlar. Diğer taraftan Hamas'ın yine özellikle Lübnan'daki bir takım kamplarda bir askeri varlık oluşturmaya başlamasına izin verir Hizbullah. Ki işte mesela bununla ilgili en çok örneklerden biri 2021 yılında mesela güneydeki Sur civarında ki Filistin mülteci kampında Burj el Şimali kampında bir patlama olmuştur. Mesela İsrail basını orada demiştir. Hamas'ın mühimmat deposunda bu patlama olmuştur falan. Yani muhtemelen Filistin kamplarında Hamas'ın bazılarında ciddi bir askeri örgütlenmesi de söz konusu olabilir. Tabii Hizbullah'ın yine bu yeni politikası çerçevesinde Hizbullah aslında Hamas'la Suriye, İran ve tabii Suriye'deki Şii milis gruplardan Irak'taki Şii milis gruplara kadar bunlar arasında bir yapıştırıcı rolü oynuyor. Yani bağı sağlayan aracı rolünü oynuyor. Ki bunların içine de katabiliriz. Lübnan'daki Suriye destekli işte sol örgütleri de katabiliriz. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi gibi. Hatta Filistin İslami Cihadı, yani bunlar Hamas'tan sonra en ciddi silahlı güce sahip olan örgüt. Bunları da katabiliriz. Ve bundan sonra da bir diplomasi trafiği başlar aslında 2019'dan sonra. 2019'da mesela
siyasi kanat lideri ne yapar İsmail Haniye? Hem Türkiye ile temaslarını kısmen korur. Türkiye'ye ziyaretleri vardır. Ama ilginçtir, mesela 2020 yılında İranlı neydi öldürülen general? Devrim şeyi diyorsunuz. Kasım Süleymani. Kasım Süleymani'nin cenazesine mesela Haniye katılır. Yani İran'a gider. Bu da bir dönüm noktasıdır ve neredeyse işte 2019, 20, 21, 22, 23 en son geçen Nisan ayıydı. Hizbullah lideriyle de sürekli görüşür. Bu önemli bir şey. Burada ama ben yine hani kilit adam olarak Salih el-Aruri'yi görüyorum şimdi. Arka planda kalan bir adam ama mesela Aruri'nin son 1-2 yıldaki açıklamalarına falan baktığımızda enteresan şeyler söylemiş adam. Yani basına verdiği mülakatlarda falan biraz arka planda kalmasına rağmen açıkça şeyi söylüyor. Yani biz İsrail'e karşı bir İsrail saldırısı karşısında onunla mücadele edebilecek bir güce sahibiz diyor. Ve yine evet. ilginç bir şey var. Diyor ki yani kara savaşına girdiği takdirde İsrail diyor. Yani onların bize karşı üstünlüğü hava üstünlüğü, yani hava kuvvetleri var falan. Ama bir kara savaşında İsrail'in kazançlı çıkma şeyi yoktur diyor. Yani yenilmesi büyük bir ihtimaldir diyor ve çok çok önemli bir şey daha var. İsrail'i çok cepheli bir savaşa sürüklemek lazım diyor. Yani burada kastettiği şey, yani işte Filistin'de İzzettin Kassam, Tugayları veya diğer gruplar Hizbullah'ın içinde olduğu, belki Suriye'nin de içinde olduğu bir savaşla şeye inanıyor. Yani İsrail'e ciddi bir zarar verebileceğine inanıyor. Yani dolayısıyla hani bu planın içerisinde Halit Meşal dedi, benim haberim yoktu. Şeyden öğrendim falan, hatırlarsanız röportajda. Televizyonda dedi. Dolayısıyla hani bunun arkasındaki isim kimdi? Bağlantıları sağlayan Salih el-Aruri sanki bu isimmiş gibi geliyor bana şeyde. Evet. O hem silahlı kanat hem siyasi kanat hem de İran, Suriye ve Hizbullah'la ilişkilerinin açısından. Şeyi de söyleyelim, mesela 2022 Ekim'inde yine enteresan bir ziyaret oldu Şam'a. Hamas'ın Arap ilişkilerinden sorumlu yetkilisi yanına aldı. Filistin İslami Cihadı'nın lideri ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Komutanlığı'nın lideri Talal Naci diye bir adam var. Yeni lider oldu. Ahmet Cibril'in ölümünden sonra. Üçü bir anda Esad'ın yanında görüldüler. Yani bu aslında şeyi de işaret ediyor. Yani Suriye yönetimi de kızgın tabii Yani 2012'den sonra olan, özellikle evet, Şam'da Yarmuk'ta olan olaylar, işte El-Kaide gruplarının bölgeye girmesi falan. Bu aslında tekrar Hamas'la Suriye arasındaki temasın kurulduğu manasına da geliyor. Yani bu fotoğrafın aslında ayrı ayrı fotoğrafları yan yana koyduğumuzda da aslında görülebiliyor yani. Neredeyse işte 2019'dan sonraki süreçte İran, Hizbullah aracı mahiyetinde kısmen de Suriye'nin içinde olduğu Hamas'ın yeni bir savaş hazırlığı içerisine girdiğini de söyleyebiliriz. Yani 2 yıl falan diyorlar. Muhtemelen doğru gibi geliyor. Peki Hizbullah bu savaşa girer mi? Hizbullah bu savaşa girer yani. Çünkü az önceki soruyu gerçi tekrarlamış gibi olacağım ama yani Hizbullah'ın savaşa girmesi demek Lübnan'ın savaşa girmesi demek, ama bugün mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden de vardı bir Amerikan basınında ismi verilmeyen bir yetkiliye dayandırılan habere göre, diyor ki İsrail tarafı da Amerika tarafı da iki cepheli bir savaştan korkuyor. Nedir bu iki cepheli savaş? Güneyde Gazze'de yani Kassam'la savaş, kuzeyde ise Lübnan sınırında Hizbullah'la savaş şeklinde. Dolayısıyla Hizbullah'ın bu savaşa girip girmeyeceği konusunda da kafalar karışık. Ya şahsen hani sizin kadar derin bilmiyorum ben bölgeyi, ama Lübnan'da da 3,5 yıl yaşadım ben. 3,5 yıl toplam. Bana öyle geliyor ki Hizbullah kılı kırk yarayacak. Yani son ana kadar bu savaşa girmemek için elinden geleni yapacak diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Vallahi şunu söyleyeyim. Yani ilk işte saldırının olduğu gün, cumartesi günü, hani hemen arkasında İsrail'e bu kadar çok zarar verebilen bir saldırının çok profesyonelce hazırlanmış bir şey olduğu kanaatindeydi herkes. Dolayısıyla bunun arkasında ciddi bir planlama ve stratejik bir aklın olduğu düşünüldü. Ama arkasından tabii
İsrail'in saldıracağı da belliydi. Bu kadar çok insanın ölmesi birçok komplo teorisinin de ortaya atılmasına yol açtı işte. Hamas acaba İsrail mi yol verdi? Evet, Böyle evet. bir vardı falan diye birçok şey tartışıldı. Şimdi bu belki de bu şekilde devam edecek. Onu bilemiyoruz. Yani gerçekten de yani Hamas böyle bir saldırı yaptı. Bu saldırıyla İsrail'e zarar verdi. İşte Filistin davasını gündeme getirdi ama sivillerin ölümü karşısında da bir planı yok diyebiliriz. Hani birinci ihtimal. Ama ikinci ihtimal hani biraz önceki söylediğimiz şeyler bağlamında e, İsrail'i bir kara savaşına çekmek ve arkasından da hani Hizbullah'ın da müdahil olabileceği bir savaşla İsrail'e çok zor durumda bırakmak. Ama bu tabii Evet. bir tehdit mahiyetinde mi yoksa sahada uygulanabilir bir şey mi değil mi onu bilmiyorum. Şimdi şunu söyleyebilirim size. Yani Hizbullah 2006'daki Hizbullah değil artık. Yani 2006'da dedim 4000 civarında füze fırlattı. Şu anda İsrail istihbaratının söylediği rakamlar gün geçtikçe de bunu arttırıyorlar. İşte 120 bin, 130 bin füzesinin olduğu söyleniyor. Tamam mı? Evet. Suriye kaynaklı Katyuşalar bunların hepsini topladığımızda Tabii bir de sözünüzü unutmayın. Aynı zamanda mesela Hizbullah için yine analistler şunu da söylüyorlar. Suriye Savaşı'nda çok uzunca bir süre bulunmaları sebebiyle kara savaşı konusunda çok eğitimliler. Resmen sahada tecrübe edindiler. tabii. Yani hatta ben ona şunu da ekleyeyim size. Şimdi Suriye'de savaştılar. Muhakkak gerilla savaşı konusunda ciddi bir tecrübe edindiler ama Suriye'de kiminle savaştılar? 2015'ten Evet. sonra Rusya ile birlikte savaştılar. Yani dünyanın süper güçlerinden biri olarak kabul edilen bir ülkenin yanında savaştılar. Dolayısıyla yüksek teknoloji silahlar, savaş planlaması, işte stratejik planlama bu konuda da kendilerini çok geliştirdiğini söylüyor birçok kişi. Yani Evet. mesela eskiden drone kullanan falan bir Hizbullah falan yoktu. Şimdi dronlarıyla falan giriyor. Veya Evet. işte bu saldırının arkasında bir şekilde Hizbullah varsa iyi bir planlama yapabiliyor. Yani bunların hepsini yan yana koymak gerekiyor. Artı silah gücünü de arttırmış olma ihtimali yüksek. Birçok yeni silahlarla, yüksek teknoloji silahlarla girerse İsrail'in kaygılandığı kadar ciddi bir tehditte yol açabilir. Ama ve lakin yani burada Lübnan koşullarını en başa dönersek Lübnan ciddi bir şekilde siyasi, ekonomik, toplumsal çökmüş bir ülke. Evet. Biliyorsunuz devlet başkanını seçemediler, hükümetin meşruiyeti tartışmalı. İşte geçen ay ben gittiğimde ortalıkta ne polis var ne bir şey var. Çöp götürüyor Beyrut'u yani. Trafik lambalarının hiçbiri çalışmıyor. Yani böyle bir ülke. Şimdi Hizbullah akıllı bir örgüt olduğunu düşünürsek böylesi bir çatışmanın hem kendini ateşe atmak hem de Lübnan ateşe atmak manasına geldiğinde bilir. Dolayısıyla belki Evet. şu ana kadar çatışmayı sınır çatışmalarıyla sınırlı tutması veya çatışmanın seyrini bekliyor. Yani nasıl evrilecek bu çatışma ki hani 2 gün önce İsrail'in şeyinden bahsediyorduk hatırlarsınız. Hani kara harekatı işte yağmur yağdı falan olmadı. İşte bugün Amerikan başkanı bile Biden bile ne dedi? Hani bir kara harekatı iyi olmaz. Yani dengelerde değişiyor. Yani Hizbullah da bunu kolluyor muhtemelen. Yani bu şey Evet. meselesi yani girip ben günde 10 bin tane füze atarım. İşte 2000 İsrailliyi öldürürüm falan meselesi değil. Ee, Öldürürsün ama sonucu ne olacak? Yani muhtemelen İsrail buna ciddi bir tepki verecek ve sadece güneyi değil Beyrut dahil birçok kenti bombalayacak. İşin içine tabii Lübnan bombalanmaya başladıktan sonra Batılıların bakış açısı da çok değişebilir onu da söyleyeyim. Çünkü Lübnan'da sadece Filistinliler falan yok Müslümanlar yani Hristiyanlar da var. Mesela en başta Fransa yani Beyrut bombalandığında Hristiyanlar ölmeye başladığında İsrail'e karşı bakış açısı biraz daha farklılaşabilir hani Batı'nın da. Yani denklem çok değişebilir ama ikinci bir ihtimal Lübnan zaten çok kötü bir durumda. Bir iç savaş ihtimali. Yani bir iç savaşın kapısını aralar mı? Yani e, işte Hristiyan gruplar zaten uzun süredir mesela işte Sünni bir lider yok şeyden sonra Hariri'den sonra. Bu Sünni liderlik boşluğunu kim dolduracak? Suudi Arabistan o kadar uğraştı. Kimse çıkmadı. Kimseyi bulamadı. Evet. Şeyi destekledi işte. Caca'ya falan destek vermeye başladı. Yani Caca bir milis komutanı. Hani oradan tabii onların da radikal bir şeyi var. Yani bir işte Fenikecilik, işte bir bağımsız Lübnan, işte Hristiyan Lübnan ideolojisi falan.
Onların silahlandırılması yoluyla bir çatışmanın kapısı aralanabilir. İsrail zaten Marunilerle daha iç savaştan beri çok sıkı ilişkileri vardı. Artı Filistin kamplarında yine 2000'lerden beri çok ciddi cihatçı örgütlenmeler var. Mesela Evet. Şeyde Aynı aynı Hilve'de patladı en son. mesela onlar hani buradaki çatışmaya baktığımda oradaki işte Selefi gruplar ve El Fethi arasında bir çatışma, kampı kontrol etme çatışması bu. Ama tabii şeyi unutmayalım, Filistin kamplarında artık Filistinler yaşamıyor. Suriyeliler de var. Evet. Çok önemli yani. Çünkü mesela Şatilla'da ben sordum, dedim niye bu kadar çok Suriyeli var Şatilla'da? Çünkü dediler 2 tane neden var. Biri burası en ucuz yeri Beyrut'un yaşamak için. İkincisi de Lübnan ordusu buraya giremiyor. Evet. Kendini güvende hissediyorlar. Hatta biz bilmiyoruz yani gelen Suriyeli iyi midir, kötü müdür, IŞİD'ci midir bilmiyorsun. Dolayısıyla bu kamplarda böyle bir potansiyel de var yani Selefi gruplar veya El-Kaide ile bağlantılı gruplar da bu işin bir yerden parçası olabilir ve çok, çok kötü bir senaryo bu. Yani Hizbullah'ın bunu isteyeceğini ben zannetmiyorum. Hani Hizbullah'ın sonunu da getirebilir. Yani çok ciddi bir savaş güç dengelerini alt üst edebilir. Dolayısıyla Hizbullah bu yüzden çok ihtiyatlı bir şekilde yaklaşıyor aslında ama şunu da göz ardı etmemek lazım. O sınırdaki çatışmalar gittikçe genişler mi? Veya gerçekten başta yapılmış bir sadık kalınacak bir plan var mı acaba? Yani o çok cepheli savaş, işte İsrail Gazze'ye girsin, Gazze'de Filistinliler ciddi bir kent savaşıyla zayiat verdirsin. Çünkü yani İsrail ordusu da işte yedekler çağrıldı ama işte Suriye ordusunu gördük yani. Kentin içine girdiğinde orada tankla mankla savaşamıyorsun yani. Adam geliyor, tabii, bombayla kendini uçurabiliyor. Tırnak içinde yine radikal gruplar bu işin içine daha fazla girebilir. Dolayısıyla böyle bir psikolojik çöküş sırasında Hizbullah'ın da şeyden girmesi veya yine Suriye'de birçok Şii grup var biliyorsunuz, savaşmak için gelen, işte Afganistan'dan bilmem neden gelenler. Hani bunların savaş motivasyonlarını belirleyen unsurlar normalden biraz farklı. İşte o şehit olma ideali, işte savaş motivasyonu şey gibi yani Nusracılar, IŞİD'çiler nasıl bir yüksek savaş motivasyonuyla savaşıyorlarsa Şii militanlar da öyle savaşıyorlar. Dolayısıyla bunları da yapsak İsrail de istemez. Yani İsrail de Hizbullah'la yüzleşmek istemez. Zaten esas tehdit oradan bekliyordu İsrail. Tabii. Kuzeyden bekliyordu. Şu anda yeni bir cephe açılması onlar için de iyi olmaz. Ama dediğim gibi yani her iki taraf birbirini kolluyor. Hani bir oldu bittiyle çatışma uzar mı? Çatışmaya bulaşırlar mı? Lübnan'a sıçrar mı? Onu biraz beklemek lazım. İşte bu kara harekatı olacak mı, olmayacak mı? Onun sonucu ne olacak? Bir noktada işte Batılılar falan birileri gelip arabulucu bir barış ilan edecek mi, etmeyecek mi? Ona bağlı. Ama Hizbullah bir şekilde girerse savaşa yani İsrail'e de çok ciddi zarar verir ama öbür taraftan Lübnan'ın da sonunu getirebilir. Yani Lübnan'da da ciddi bir çatışmanın kapısını aralayabilir diye düşünüyorum. Size kesinlikle katılıyorum. Şimdi Türkiye basınında, hatta dünya basınında bile var. İnternette, Twitter'da falan da görmüşsünüzdür. Yani Hizbullah'la İsrail karşılıklı 3 tane birbirlerine füze attılar diye flash Hizbullah savaşa girdi vesaire diye yorumlar var bununla ilgili. Bayağı böyle kerli ferli insanlar bunun üzerinden yorum yapıyor. Şöyle bir şey var arkadaşlar, 2 tane füzeyle 3 tane roketle savaş çıkmaz orada. Yani Orta Doğu öyle bir coğrafya. Hani o Lübnan-İsrail arasındaki işte karşılıklı roket atışları falan yani günlük olaylardan biri zaten normalde de. Bu nedenle Hizbullah'ın öyle kolay kolay savaşa girmeyeceğini kesin ve net olarak söyleyebiliriz. Çünkü Hizbullah'ın savaşa girmesi demek İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesi demek. Yani ya da Lübnan'ı vurması demek, Hizbullah'ı sıkıştırmak için. Orada da Yasin Bey'in çok güzel detaylandırdığı gibi çok cepheli bir savaşa dönüşebilir böyle bir durumda. Yani şu anda Hizbullah savaşa girmiş değil. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Girer mi girmez mi onu bekleyip göreceğiz ama Hizbullah'ın çok detaylı bir şekilde bunu düşünüp taşınıp tartıp biçip ondan sonra böyle bir karar vereceğini söyleyebiliriz. Ha şöyle bir durum da var. Mesela Saray el-Kudüs falan var ya, İslami Cihad'ın alt grupları falan. Mesela Hizbullah dışında Lübnan-İsrail sınırında, Lübnan tarafında farklı küçük silahlı gruplar da var.
Yani hani Hizbullah attı roketi ya da şu attı bu attı deniliyor olsa bile farklı grupların da o cephede olduğunu unutmamak gerekiyor. Şimdi sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı Yasin Bey? Şu soruyu İşte o atladık, dediğiniz şuna da şey üzerine değinelim belki dediğiniz yoksa ya şu buyurun. eklenebilir. Oradaki Hizbullah dışında işte bir kısmı Hizbullah'ın belki kontrolü altında, bir kısmı da kontrolünün biraz dışında olan birçok grup var ve grupların özellikle Filistin mülteci kamplarından adam devşirmesi de çok zor değil. Hani savaştırmak Evet, için bu adamları, ki zaten geçmişteki dönemde bunları yapmış olmalılar bir kısmı. Hepsinin kısmen bir silahlı gücü var ve bunlar zaman zaman da sınırdan geçip İsrail'e karşı bir takım hareketlere girişebilirler. Dediğim gibi bu Hizbullah'ın kontrolü altında veya değil. Bunları da dikkate almak lazım. İsrail de bunu dikkate alır. Onu söyleyeyim yani. Hizbullah'la doğrudan bir çatışma yerine hani olası bir işte kendi askerlerine yönelik bir zayiat olduğunda o grubu tespit ettiği takdirde onu suçlar yani. Hizbullah'ı suçlamayı tercih etmez şu günkü şartlarda. evet. Şimdi sorulara geçelim. Yayının başında söylemiştim sevgili iyi uykular. Tekrar söyleyeyim. Türkiye'deki 90'larda çok vahşi cinayetler işleyen, günümüzde de bir kere daha gündemimize giren Hizbullah ile Lübnan Hizbullah'ın hiçbir alakası yok arkadaşlar. Bunu kesin ve net söyleyelim. Yasin Hocam size de geliyordur muhtemelen böyle şeyler. Türkiye Hizbullah ile Lübnan Hizbullah'ını karıştıranlar. Ya bazen isimden Hiç dolayı alakası yok. karışabiliyor. İsim aynı ama ideoloji farklı, hedef farklı, yöntem farklı, Yani her belki şey İran'la farklı. ilişkilerinden dolayı belki bir şey olabilir ama hiçbir dediğiniz gibi Kafa bağlantı yok. karışıklığı olabilir mi? Bağlantı yok, evet. Şimdi Muharrem Palaz demiş ki Hizbullah ile Hamas'ın ortak hareket etmesindeki amaç sadece İsrail karşıtı olmak mı mezhepleri bile farklı. Bununla ilgili oldukça detaylandırdınız siz. Ancak ek birkaç bir şey söylemek ister misiniz? Ya belki Yani şey söylenebilir yani burada sonuçta İsrail'e karşı mücadele bir mezhepsel mücadele değil. Dolayısıyla hani bir dini mücadele gibi düşünebilirsiniz. Hani bir inanç unsuru katmak istiyorsanız. Aynı zamanda da başta vurgulamıştım. Yani Hizbullah Şii olmasına rağmen Arap kimliğe sahip bir örgüt. Dolayısıyla da yani Hamas'la birlikte hareket etmesi çok da garipsenecek bir şey değil. evet. Rukan Kaya demiş ki Hizbullah'ın ciddi bir askeri güce eriştiği ilk ne zaman fark edildi? Yani şöyle 2006 savaşı tabii net bir şekilde ortaya konulması açısından. Çünkü hani bu söylediğimiz rakamları da yani Hizbullah benim şu kadar topum tüfeğim var demiyor. Yani böyle bir resmi açıklama yok. Evet. Daha çok işte batılı kaynaklar veya İsrail istihbarat kaynaklarının tahminleri üzerinden, ama tabii 2006 önemli bir dönüm noktası. 2006'da İsrail'e karşı açık bir şekilde mücadele edebileceğini gösterdi ve tabii Suriye Savaşı'ndan sonra da yine Suriye'de sahada savaşırken askeri kapasitesini geliştirdiğini söyleyebiliriz. Yani 1500 civarında herhalde Hizbullah militanı öldü Suriye'de. Ama bununla birlikte dediğim gibi insan kaybını telafi ettiği gibi popülaritesini de arttırdı işte. Biz konuşmuyor muyuz yani Hizbullah, hani daha çok Hizbullah tabii hedef alanlar daha çok konuşuyor da işte İran Irak'tan Yemen'e kadar Hizbullah'tan bahsediliyor. Yani Hizbullah sadece Evet. bir Lübnanlı aktör olmanın dışına çıktı, işte Yemen'deki Bölgesel bir gruplarla aktör, evet. bölgesel aktör haline geldi. Yani bir devlet dışı aktör olmasına rağmen bölgesel düzeyde. İki şeyler de tabii 2017-18'de hatırlarsanız Körfez İşbirliği Konseyi'nde Hizbullah'a karşı alınan kararlar, yani Körfez ülkelerinin de Hizbullah'da oradan hedef aldığını da söyleyebiliriz. 2017-18'den itibaren bir terör örgütü olarak görmeye başladığını da ifade edebiliriz. Evet. Bu arada şunu da bir belirtmek gerekiyor. Arkadaşlar Hizbullah Lübnan ordusuyla birlikte partnerler. Yani Lübnan ordusuyla birlikte ortak operasyon falan yapıyorlar. IŞİD, Nusra Cephesi, yani El-Kaide uzantılı örgütlere karşı, özellikle Suriye-Lübnan sınırındaki çeşitli yapılara karşı defalarca birlikte saldırı gerçekleştirdiler. Yani Lübnan ordusunun emrindeyiz modunda hareket ediyor Hizbullah. Şimdiye kadar da bunu devam ettirdiler. Burada tabii elbette yine Yasin Hocam'ın da az önce söylediği gibi Lübnan ordusunun çok zayıf olması başlıca sebep.
Şimdi Fatih Bey demiş ki Hizbullah İsrail'e ne kadar zarar verebilir? Askeri kapasitesi ne kadar? Yani biraz önce söylediğimiz gibi aslında Suriye'deki tecrübeleri, şehir savaşını biliyor olmaları, değil mi? Evet, yani yani Hamas'la kıyasladığında tabii oldukça büyük olduğu düşünülüyor. Yani militan sayısını ne kadara çıkartabilir ki? Yani Beyrut içindeki bu bazen ufak tefek çatışmalarda görüyoruz. Bir anda böyle motosikletlerle falan Hizbullah elemanları toplanıyor. Yani bir anda aslında Evet, hani bir seferberlik ilan edildiğinde militan sayısını arttırabilecek bir örgüt gibi gözüküyor. Ama şu anda kaç tane militanı vardır toplamda? Onunla ilgili resmi bir açıklama yok ama muhtemelen 40 bin, 50 bin, belki daha fazla. Onu bilmiyoruz. İşte İsrail istihbaratı 120 bin, 130 binden fazla füzeye sahip olduğunu söylüyor. İşte bunların bir kısmı İran, bir kısmı Suriye'den. Anti-tank füzeleri var. Bunu gösteriyor zaten sınırdan. Şimdi dikkat ederseniz saldırılarda, ki zaten hani çatışma sıçrarsa onlarla direkt bu İsrail tanklarına yönelik saldırılar daha da sıklaşabilir. Şeyde tüm bunları yan yana koyduğumuzda Hamas'la kıyaslanmayacak kadar güçlü bir devlet dışı örgüt olarak Hizbullah görebiliriz. İsrail'e de eğer işte Hamas bir günde işte 5.000 füze fırlatıp işte 1.000'e yakın insanı öldürüyorsa İsrail tarafında, hani gerçekten 130 bin füzesi varsa yani düşünebiliyor musunuz? Bir hafta evet. boyunca her gün 5 bin, 10 bin füze fırlatıldığını, mesela baktığımızda İsrail'in askeri tesislerine falan, kuzeyde de mesela Hayfa'nın hemen şeyinde güney doğusunda Ramat David diye büyük bir askeri havaalanı var mesela. Yani oraya direkt yapılacak füze saldırılarıyla birçok zayiata da yol açabilir, böyle askeri hedeflere yönelik doğrudan yapılacak, yani İsrail'in daha iç taraflarında olan yerlerde. Bunlar mümkündür ama ya bunların hepsinin bedeli olur. Onu Kesinlikle. söylemek gerekiyor. Yani bedeli olur. Bedeli alır mı almaz mı Hizbullah? Mesele o. Yani yoksa zarar verir mi? Verme ihtimali yüksek. Yani İsrail ve Amerika da bunu görüyor zaten. Hani boşu boşuna Hı hı. kocaman uçak gemisini getirmedi Amerika. Yorumluyorum sormuş. Demiş ki İsrail-Hamas geriliminde Suriye ve Lübnan'daki Hizbullah'ı temizleyip bir sonraki aşamada İran'ı yalnız yakalayıp asıl amaç İran olabilir mi demiş. Ee, Ya tabii yine son 20 yıldaki olaylara baktığımızda, hani işte Irak'ta olanlar, sonra Suriye'de olanlar, hani İsrail'e doğrudan saldırma kapasitesi olan, iyi kötü olan aktörlerin hepsi ciddi bir kriz içine girdi. Yani Irak'ta Saddam ortadan kalktı. İşte Suriye'de Esad'ın ordusunun ne olduğu belli değil şu anda. Dolayısıyla şu anda İran da çok uzak. Yani doğrudan bir saldırı kapasitesi olan bir aktör değil. Hizbullah İsrail'e saldırabilecek tek aktör bölgede. Dolayısıyla da uzun süre zaten konuşuluyor. Hem Lübnan içinde hem Lübnan dışında. Bu Hizbullah'ın silahları alınmalı. Devlet güçlendirilmeli. Lübnan ordusuna işte deli gibi silah akıyor mesela işte. Hı Amerikalılar hı. deli gibi silah yolluyorlar. Dışarıdan Katar'ın desteği var. Türkiye'de kısmen destek oluyor. Bu devleti güçlendirmek için aslında yardımcı olmaya çalışıyor ama devlet yok ortada. Mesele bu yani. Dolayısıyla Evet. da Hizbullah'ın silahlarının alınması mümkün değil. Böylesi bir krizde bunu gözle alıp Hizbullah'ı yok etmek için böyle bir şey yapılabilir mi? Çok akıllıca değil. Hani Hizbullah'ı yok etmenin doğrudan Hizbullah'a müdahaleyle olması çok kanlı ve bedeli ağır olur yani. Hani İsrail de bu işten çok ciddi zarar görür. Yani şunu söyleyebiliriz, Evet. hani Lübnan içinde bir iç savaşı teşvik edip Hizbullah'a karşı rakipler çıkartmak ve iç savaş yoluyla Hizbullah'ı zayıflatmak sanki daha mantıklı bir senaryoymuş gibi geliyor. Ama yani son bir haftada yaşayanlar çok aktörlerin de çok mantıklı hareket etmediklerini gösteriyor. Yani Hamas tarafının da İsrail'in de çok da mantıklı Kesinlikle. düşündüklerini söyleyebiliriz. Yani bir nevi böyle ölüm kalım mücadelesi gibi gördüğünüz zaman her şeyi yapabilirsiniz. Yani dolayısıyla Hizbullah'ı da yok etmek gibi amacı olan bir takım İsrail'de veya Amerika'da insanlar olabilir. Mümkündür. Şeref Aydın demiş ki öncelikle iyi yayınlar. Teşekkür ederiz Şeref Bey. İsrail'in karı operasyonuna başlaması ve savaşın daha sertleşerek derinleşmesi durumunda Hizbullah zaten müdahil bir ortamda. Taliban, Yemen Husileri vesaire pozisyonu ne olur sizce demiş. Şeref Bey özür dilerim.
Biz bu konuyu Perşembe akşamı yayınlanacak yayında konuşacağız ama siz Yasin Bey bir şey söylemek ister misiniz? Yani ben Taliban, Yemen konusunda çok bir şey söylemek istemiyorum ama işte biraz önce söylediğimiz şey olabilir. Yani Irak'taki Şii gruplar veya işte Suriye'deki Şii grupların muhtemelen Hizbullah'la birlikte hareket etme ihtimali yüksek görünebilir. Yani oradan da savaşmaya gelenler olabilir. Yeni bir takım cepheler açılabilir. Ama kuzey bölgesinden yani. Suriye üzerinden Evet. belki yani üzerinden. Tabii Suriye'de bu işe Esad'da siz program yaptınız zaten 2 gün önceydi galiba. Yani Suriye'nin de bu işe bulaşma gibi bir niyeti yok. Yani bu şartlar altında. Tabii Suriye'nin bu şartlar altında bir savaşı kaldırabilir hali de yok. Yani akıllıca Zaten bir şey. Birleşik Arap Emirlikleri ve çeşitli ülkelerde Suriye'ye sakın saldırma, savaşa girme diye uyarmışlar. Şimdi Asserdar 06 demiş ki Kürtler ve Hizbullah arasında çatışma olur mu? Olmaz çünkü hiç alakaları yok arkadaşlar. Yani Nasıl olacak anlamadım. Coğrafya farklı zaten. yani evet. Evet bakalım. Muharrem Palaz demiş ki Hizbullah'ın arkasında para kaynakları hangi ülkeler veya örgütler örgütün birçok hastane, klinik, okul ve tarım destek ve yardım kuruluşları var demiş. İran ağırlıklı olarak ama onun dışında ne dersiniz? Bununla ilgili çok fazla iddia var yani ben eskiden de okuduğum birçok iddia var. Hani İran tabii ana kaynak gibi gözüküyor ama örgütün kendi bir takım şeyleri de olduğu söyleniyor. Mesela ben 2000'lerde hatırlıyorum bir raporda özellikle elmas ticareti meselesine Şii örgütlerin bulaştığı şimdi yani Afrika'daki bazı ülkelerde Lübnanlılar da yaşıyor. Lübnanlı Şiiler mesela Nebi Berri doğumlu Afrika'da. Şimdi ülkenin ismini hatırlayamıyorum ama Afrika'da bir ülke doğumlu. Çok enteresan. Emel'in lideri. Dolayısıyla evet. Hani buradaki bağlantılar üzerinde elmas ticareti. Çünkü Beyrut bu konuda iyidir yani. Dubai, Beyrut elmas ticareti. Yani buradan para kazandıklarını söyleyenler var. Tabii şeyi de söyleyelim yani konfesyonel sistem içerisinde yani mezhepçi sistem içerisinde Lübnan hükümetinde bir bakanlık almak çok önemli. Size para kazandırıyor. Mesela Hizbullah son hükümet kurulurken en çok istediği bakanlık Sağlık Bakanlığı'ydı. Yani Sağlık Bakanlığı. Dolayısıyla devletin içinde yer almak bir şekilde zaten diğer gruplar için de aynı yani. Dürziler de girdiğinde onlar da bu işten para kazanıyorlar. Hizbullah da bu sistem içerisinde bu devletin kaynaklarını ki devletin çok kaynağı da yok onu söyleyelim yani vergi doğru dürüst toplayamadıkları için. Ama buralardan yapabiliyorlar yani dış bağlantısı da muhtemelen dediğim gibi dışarıdan sağlanan para da olabilir. Ama yine bu savaşlar ardı ardına savaşlar yine şu söyleniyor Hizbullah'ın son dönemki mali gücü eskisi kadar iyi değil. Yani bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Bir savaş Hizbullah'ı yani zaten Lübnan'ın ekonomik durumu ortada. Hizbullah'ın da hani o eskisi kadar kendi bölgelerinde ben yine hani o tarafları da ziyaret etme şansım oldu. Hani çok da bir farkı yok Hizbullah bölgelerinin yani Lübnan'ın diğer taraflarından refah açısından diyorum. Hani Hristiyanlar da mesela biraz daha böyle Hristiyan mahalleleri daha refah içindedir. Hani bir refah artışı da sağlandığını söyleyemeyiz ama devletin eksikliğini kapatıyordu zaten ama onun da ciddi bir takım maddi zorluklar yaşadığı söyleniyor Hizbullah. Yani savaş demek para demek, maliyet demek. Yani bunlar kesinlikle. Hatta bütçe üzerinde kara delik demek. Yani para da değil sadece. Evet. İnanılmaz bir maliyetli iştir savaş gerçekten. Şimdi Rukan Kaya demiş ki ABD ve batılı ülkeler Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanımlıyor fakat Avrupa Birliği askeri kanadını terörist olarak görüyor ama siyasi kanadını böyle tanımlamadığı konusunda ne dersiniz? Yani dediğim gibi biraz önce konuştuğumuz gibi yani Hizbullah açısından Batı'yı rahatsız eden asıl şey elinde silahlarının olması. Dolayısıyla silahlarını bırakmış bir Hizbullah Amerika tarafından bile rahatlıkla meşru bir aktör olarak kabul edilebilir. Hani sisteme uyum sağladığı takdirde. Tabii burada silahın önemi de silahları kime karşı kullandığı da önemli. Yani hani Hizbullah'ın yerinde mesela Maruni, Batı yanlısı çok güçlü bir örgüt olsaydı, hani Hizbullah'la aynı böyle bir siyasi parti bir de askeri kanat.
ve işte Amerikan yanlısı olsaydı muhtemelen böyle bir tepki görmeyecekti. Yani burada İsrail'e karşı tehdit oluşturması ve savaşması Hizbullah'ın ana sorunu Batılılar açısından. Volkan Özen demiş ki İsrail'in 300 bin askere ihtiyacımız var açıklaması ve seferberlik hali ilan edilmesi 150 bin askeri gücü olan Hizbullah'a karşı bir hamle mi? İran'ın Hizbullah desteğiyle vekalet diyelim savaşı mı planlanıyor? Vallahi Hizbullah'ın ne kadar gücü olduğunu bilmiyorum. Hani ne kadar adam Evet. topladığını da bilmiyorum. Yani İsrail 300 bin dediğine göre onların da bir takım şeyleri var demek ki. Ama tabii burada ya şöyle bir sıkıntı var ama yani İsrail bir devlet, bir devlete karşı savaşmayacak. Tamam mı? Yani bu kıyaslamayı bunun üzerinden yapmak lazım. Yani Hizbullah'ın 150 bin yoktur ama işte 15 bin etkili adamı vardır. İşte kırsalda veya kent savaşında İsrail ordusunu alt üst edebilir savaş yöntemleriyle. Yani çünkü düzenli ordular, gerçi İsrail ordusu da çok düzenli ordu gibi savaşmıyor da şiddet açısından yani o savaş hukuku falan o tür şeyleri pek takmıyor ama karşı tarafındaki insanlar da bunu da bildikleri için şiddetin boyutu daha da artabilir. Yani dediğim gibi işte Suriye Savaşı çok iyi bir örnek. Yani Suriye ile işte Özgür Suriye ordusu böyle muhalifler gidiyorlardı böyle bir Suriye askeri tesisine işte savaşmaya başladı. 2 gün savaşıyorlar. Hiçbir şey olmuyordu. Sonra Nusra geliyordu. Bir adam bağlıyordu bombaları şeyleri kamyonette Nizamiye kapısından bir giriyordu Suriye askeri tesisine. Tabii. Askerler dağılıyordu. Anında Düşüyordu yani silahları bırakıp kaçıyorlardı yani o şeydekini hatırlarsınız IŞİD'in ele geçirdiği Rakka'nın güneyindeki yer böyle yani sonra işte yakaladığı Tapka mıydı? Tapka. Evet oradaki askeri üssün sonra işte soydu iç çamaşırlarıyla yürüttü propaganda videosu çekti falan IŞİD dolayısıyla hani böylesi bir çatışma ki hani bunu biraz Hamas gösterdi başlangıçta hatırlarsanız sivillere yönelik eylemleri de var ama orada dikkat çekici olan şey o İsrailli askerlerin yalvarması, yapması falan bu psikolojik savaş açısından dikkat çekici. Yani böyle sahneler mesela çoğalırsa hani gibi de algılamamak lazım. Yani şimdi İsrail saldırgan bir devlet. Bunu kesinlikle söylüyoruz. İsrail içerisinde çok ciddi bir şekilde bir fikir birliği de var. İsrail bir güvenlik devleti, bekasını sağlamaya yönelik bir devlet ama İsrail'de yaşayan bütün İsrail vatandaşlarının da Netanyahu gibi düşünmediğini de ben rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten daha kısa bir süre önce Netanyahu'ya karşı ciddi bir tepki de vardı. Dolayısıyla bu savaşın seyri İsrail içerisindeki tutumu da değiştirebilir. Yani kamuoyunun işte her gün böyle askerlerin öldüğü olduğu veya şiddetli patlamalarla askerlerin öldüğü bir çatışma ciddi bir içeriden baskıyı da yaratabilir diye düşünüyorum. Evet. Son soru. Serap Erdoğan demiş ki El Aruri'nin şayet olduğu takdirde çok cepheli savaş haritasında Türkiye'de yer alıyor mu? Yok Türkiye ile alakası yok yani. Alakası yok. Yani Türkiye daha önce tabii Hamas'la hala kısmen ilişkilerini koruyor tabii Türkiye. Türkiye'nin de bu işin içine bir şekilde girme ihtimali var ama hani Türkiye, Katar gibi aktörler böyle bir çatışmacı senaryonun içerisine giremezler. Coğrafi olarak da çok mümkün değil yani. Burada kastedilen büyük ölçüde işte Hizbullah başta olmak üzere belki Suriye olabilir. Onun dışında Türkiye gibi aktörlerin bu işin birazcık dışında kalması sanki daha sağlıklıymış gibi de gözüküyor zaten. Yani evet, bu açıdan Türkiye'nin şu anda yürüttüğü denge politikasını koruması gerçekten çok önemli. İki taraf açısından da yani İsrail-Filistin çatışması açısından da verimli sonuçlar doğurabilir Türkiye'nin bu tavrı. Ama eğer bu politikasını değiştirirse tamamen Hamas yanlısı, tamamen İsrail yanlısı olmaz Türkiye'de. Hamas yanlısı bir pozisyon üstlenirse elbette bu durum İsrail ile Türkiye ilişkilerini sarsabilir. Bu anlamda hani ticari olarak, diplomatik olarak bir takım sıkıntılar yaşayabilir Türkiye ama sıcak cephe anlamında Türkiye ile alakası yok. Türkiye açısından çok fazla bir risk de ben görmüyorum açıkçası ama mesela diğer Arap devletleri bu konuda çok sıkıntı yaşayabilirler. Özellikle Körfez ülkeleri veya Mısır. Yani hem İsrail'i sürdürme hem de hani bu Gazze'deki katliamları ne tarafında duracaksın? Hani kendi insanların nasıl tepki verecek?
Yani sen gidip İsrail'le bu şartlarda hala işte barış yapalım falan dersen muhtemelen rejimlerin içerideki o kitlesel bir tepkiliğe de yol açabilir. Evet. Haşim Mansur Güler bir hatırlatmada bulunmuş. Demiş ki 12 İmam Muhammed gayiptir, kayıp değil. Yayın için, bilgilendirmeniz için çok teşekkürler demiş. Size de selamlar Haşim Bey. Belli bir Kayıpla süre gayip belli bir aynı süre değil anlamında. ortadan kaybolması, yani sonra tekrar geleceğini ifade ediyor. Evet. Yani, Evet. Sorular da bu şekildeydi. Çok teşekkür ederim Yasin Bey. Size de aynı şekilde teşekkürler var. Rukan Kaya çok verimli bir yayın oldu demiş. Nilgün Durgun yine çok teşekkür ederiz Sayın Atlıoğlu demiş. Teşekkür ederiz Ayşe Gülgün Yener. Orta Doğu ve Arap Yarımadası hakkında her şey için en doğru adresteyiz demiş. Teşekkür ederiz. Aynı şekilde Muharrem Palaz da size teşekkür etmiş. Bunun dışında başka teşekkür mesajları da var. Çok çok teşekkür ederim Yasin Bey. Gerçekten hani bölgede olup biteni anlayabilmek açısından, en azından Hizbullah'ın pozisyonunu anlayabilmek açısından çok verimli bir yayın oldu. Çok çok sağ olun yayınımıza katıldığınız ben için. teşekkür ederim. Tabii yani gelecek konusunda çok fazla bir şey söylemek mümkün değil. Çok karmaşık bir durum var. Yani bugün söylediklerimizin tam tersi de çıkabilir. Biz burada sadece olası senaryolar üzerinden bir şeyler konuşmaya çalıştık. İnşallah Evet, yani ben Lübnan çalışan biri olarak söyleyeyim, ben Lübnan'a bu iş bulaşmadan bir şekilde tabii adil eşit şartlar altında tekrar bir barış sağlanır mı? O çok mümkün değil. Filistin sorunu çok köklü bir sorun. Muhtemelen kesinlikle. bu, yani barış da sağlansa, ateşkes de sağlansa İsrail'in baskı politikaları daha da artacaktır bundan sonra muhtemelen. Bu iş nasıl çözülür? O konuda da hiçbir fikrim yok açıkçası, yani bu saatten sonra. Evet, çünkü çok aktörlü denklemler söz konusu olduğu için bir tane de denklem yok arkadaşlar. Bir sürü denklem var. Her aktöre göre birkaç tane denklem ortaya çıkıyor. Öyle olduğu için ne yazık ki yani tam olarak işte şu şöyledir, bu böyledir diyemiyoruz. Diyen de yalan söyler. Onu da belirtelim arkadaşlar. Tekrar teşekkür ederim. İlerleyen haftalarda sizi başka yayınlarda ağırlamak dileğiyle. Hoşça kalın Yasin Bey. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet arkadaşlar, bu akşam çok kıymetli bir akademisyen Doçent Doktor Yasin Atlıoğlu konuğumuzdu. Ve oldukça verimli bir yayın oldu benim açımdan. Umarım siz de yayını beğenmişsinizdir. Abone değilseniz abone olun, yorum yapın, yayınları beğenin arkadaşlar. Çünkü bu bağımsız yayıncılık yapanlar gerçekten her bir yayının arkasında öncesinde çok ciddi emek de harcıyor. Bağımsız yayıncılık yapanlara destek olun daha doğrusu. Çağla Günsür aramıza katılmış. Hoş geldi. Hoş geldiniz. Yelda Tekin tekrar üye olmuş. Bu arada yayınların kapağını Yelda yapıyor. Eline sağlık olsun tekrar. Buradan söyleyeyim. Gökhan Akay kanalımıza destek olmuş. Teşekkür ederiz Gökhan Bey desteğiniz için. Evet arkadaşlar, yarın akşam başka bir konuyla burada olacağız. Sizleri yine güzel sorularınız ve yorumlarınızla birlikte yayına bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.